Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere evlerde beslemek üzere hangi ırk köpeklerin uygun olduğu konularında size bilgi vereceğim. Bahsettiğimiz şey köpeklerin ev içerisinde beslenmesi. Aslında benim kendi düşüncem, hangi köpek ırkını besliyor olursanız olun, ırkı olması da gerekmiyor. Mix bir köpek de olabilir, melez bir köpek de olabilir. Hangi köpeği beslerseniz besleyin, mutlaka bahçenizde olsa bir köpeğin ev içerisine mutlaka girmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. En başta bunu belirtmek istiyorum. Çünkü evin içerisinde olmak bir köpekte, sürü hayvanı olan köpeklerde, sürü mentalitesinde sürüye dahil olmak mantığı taşıyor. Yani sizinle dirsek teması içerisinde olmak isteği köpeklerin en büyük isteğidir. Hatta bahçeli evlerde yaşayan insanlar köpeklerini bahçeye bıraktıkları zaman cam sürgünüzü kapattığınız zaman dikkat edin, köpek gelir kapının önünde beni içeriye al diye bekler. Ya sizi yanına ister ya da size dahil olmak ister. Yani bir köpeğin mutlaka evin içerisine girmesine fayda var. Ancak hayvan sahiplerinin, özellikle köpek konusunda tecrübeli olmayan insanların apartman dairelerinde ya da evlerinin içerisinde köpek besleme kararı olduğu zaman hangi ırkların kendisine uygun olduğunu mutlaka belirlemesi, tespit etmesi ve bu konuda bilgi sahibi olmasına fayda var. Özellikle ev içerisinde beslenecek ve küçük ırk bir köpek isteniyorsa ve çok fazla gürültü yapmaması, çok fazla hiperkinetik hareketli olmaması, çok fazla egzersiz isteği içerisine girmemesi isteniyorsa benim önerim Shih Tzu'lar ırk olarak buna oldukça uygun köpekler. Genellikle stabil mental algıları çok yüksek köpekler. Çok yüksek egzersiz ihtiyacına girmeyen köpekler, tabii ki her köpek gibi onlar da dışarıya çıkmak, gezmek isteyecektir. Ama hareketlilikleri diğer ırklara göre düşük olan köpekler Shih Tzu'lar ve de çok fazla tüy dökmeyen köpekler. Çünkü evde köpek besleme söz konusu olduğu zaman birçok kriter devreye giriyor, birçok dinamik devreye giriyor. Hayvan sahipleri işte çok fazla tüy dökmesini isteyebiliyor, çok fazla yüksek havlaması olsun istemiyor hayvan sahipleri. Bu tip ırkları seçmemekte fayda var ya da bu kriterlere dikkat ederek ırkları seçmekte fayda var. Shih Tzu özellikle çok fazla tüy dökmemesi ve aynı zamanda sakin yapılanması yüksek olan bir köpek olması babında ev içerisinde beslenecek köpekler içerisinde, küçük ırklar içerisinde önereceğim ırklardan bir tanesi. Yine aynı şekilde poodle'larda önereceğim ırklar içerisinde, ancak toy poodle'lar ya da minyatür poodle'lar, bunlar eğitilebilirlikleri yüksek köpekler, ancak şunu hesaba katmak gerekiyor. Evet, çok tüy dökmeyen köpekler fakat hareketlilikleri yüksek ve egzersiz ihtiyacı fazla olan köpeklerdir. Bir de havlamaya olan yatkınlıklarını da göz önünde bulundurmak gerekir. Bu iki ırk içerisinde bir seçim yapılacaksa, kişi çok fazla dışarıyla bağdaşık değilim, egzersiz ihtiyacına karşılık gelemem ama köpek istiyorum dediğinde tabii ki burada Shih Tzu'yu tercih etmesi gerekiyor. Yine bunların haricinde Pug'lar da yine seçim tercihiniz içerisinde bulundurabileceğiniz köpeklerdir. Pug da inaktif olması açısından, yani daha stabil olması açısından, daha az egzersiz istemesi açısından seçilebilecek köpekler. Tabii bu yaptıklarımızın hepsi genelleme. Bu genellemenin dışında olan köpekler de var. Ama şöyle düşünmemek gerekiyor. Küçük ırk köpeklerin hepsi sizin isteğinize karşılık gelecek diye düşünmemek gerekiyor. Ya da biz apartman dairesindeyiz, 100 metrekaredeyiz, o yüzden mutlaka küçük ırk köpek edinmeliyiz gibi bir algı yanlışına düşmemeniz gerekiyor. Eğer transport kolaylığı açısından küçük ırk düşünüyorsanız bu mantıklı bir tercih. Ya da büyük ırk istemiyorum, ev içerisinde daha küçük bir köpek istiyorum derseniz küçük ırk seçmeniz mantıklı olacaktır. Ama kriterleriniz içerisinde eğer evin büyüklüğüne uygun küçük bir ırk düşünceniz varsa bu çok doğru bir algı olmaz. Çünkü işte bir Bernese Mountain'da ev içerisinde çok rahat bakılabilir. Bunun için illa 200 metrekare, 250 metrekare eviniz olması gerekmiyor. Köpeğin egzersizlerini düzenli yaptırdığınız takdirde bu ırka da bakmanız mümkün. Bernese Mountain'a da bakabilirsiniz. Yine küçük ırklar içerisinde sakin yapılanması ve ev hayatına adaptasyonun yüksek olması açısından Maltese'ler önerilerim içerisinde olur. Bunun haricinde Papillon kesinlikle önerilerim içerisinde olur. Yine Shetland Sheepdog ya da Sheltie diye bilinen köpekler de ev içerisinde beslenebilecek köpekler. Son dönemlerde çok popüler olan ırklardan bir tanesi Pomerian. Yine ev içerisinde uygundur fakat havlamaya, Spitz kökenli oldukları için havlamaya biraz yatkınlığı yüksektir. Bunu hesaba katarak edinmek gerekiyor. Aynı zamanda
tüy dökme olasılığı yüksek olan bir ırktır. Yine hayvan sahiplerinin küçük ırk seçiminde veyahut da köpek ırkı seçiminde evde kısa tüylü köpekleri tercih etmesi şöyle bir mantık hatası oluşabiliyor. Köpek kısa tüylü olduğu için bizim eve çok uygun. Ben çünkü tüyle çok barışık değilim diye düşünüyor ama kısa tüylü köpeklerde aslında problem daha yüksektir. Çünkü kısa tüylü köpeklerin çoğu tüylerini yoğun dökerler. Tüyler de kısa ve sert olduğu için her yere saplanır, parke aralarına girer ve aslında temizlenmesi çok daha zordur. Bu mantık hatasına düşmemekte fayda var. Yine şivavalar küçük ırklar içerisinde tercih edilebilecek köpekler ama biliyorsunuz Meksika kökenli köpekler olduğu için soğuk hava şartlarına çok dirençli değiller. O yüzden kışın gezintilerde mutlaka onları fiziksel anlamda korumak gerekiyor. Bu şu demek değil, soğuk havada dışarıya çıkartmayacaksınız anlamına gelmiyor. Güzelce giydirip onu koruyup, soğuk havadan koruyup kar da yağsa, yağmur da yağsa köpeğinizi yine gezintiye çıkartmanız gerekiyor. Şivavalar da ev içerisinde önereceğim köpeklerden bir tanesi ama bunda da yine excessive barking yani havlamaya yatkınlık yüksek olabiliyor. O yüzden bu ırkı edinirken de bu özelliğini hesaba katmak gerekiyor ve yine üstüne bastırarak söylüyorum. Yaptığım bütün bu söylemler genelleme çerçevesindedir. Söylediğimin tam tersini ispat edecek şivavalarda hiç havlamayan, çok düzgün mental algı gösteren şivavalarda olabilir ama genetik olarak bu ırkın yatkın olduğunu bilmek veyahut da diğer bahsettiğim şeylerde genetik yatkınlığa göre genelleme yapıyoruz. Yine ev içerisinde eğer kişi orta boy bir köpek istiyorsa egzersizlerine dikkat ettiğiniz sürece Border Collie'ler ev içerisinde uyumlu olabilen köpeklerdir ama üstüne basıyorum yine egzersizlerine dikkat ettiğiniz sürece ev içerisinde uygunlar. Standart Schnauzer'ler yine ev için uygun köpekler yine egzersizlerine dikkat ettiğiniz takdirde. Minyatür poodle'lar ya da standart poodle'lar ev içerisinde bakabileceğiniz köpekler. Yine bütün bu saydığım ırklar egzersizlerine dikkat edildiği takdirde evin içerisinde bakılabilecek olan köpekler. Bunun haricinde Australian Shepherd'lar, Aussie'ler ev içerisinde beslenebilecek, eğitilebilirliği de yüksek olan köpekler sınıflandırılmasında. Büyük ırklara geldiğimizde ev içerisinde en uyumlu ırklar genellikle popüler olduğu ve özellikle medya tarafından da çok desteklendiği için Golden Retriever'lar, Labrador Retriever'lar çok önerilir. Gerçekten de bu köpekler eğitilebilirliği yüksek ve uyumlu köpeklerdir. Tolerans eşikleri çok yüksektir. Ev içerisinde uyumlu olurlar. Özellikle aile hayatına, çocuklarla olan ilişkilerini kolay düzenleyebiliyorsunuz bu ırkların. O yüzden aile hayatına çok uyumlu köpekler. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Bu iki ırkta çok hareketli ve yüksek egzersiz isteyen köpeklerdir. Bunlara karşılık gelebilecekseniz apartman dairesine ya da evlerde bu ırkları beslemeye yönelik bir ihtiyaç içerisine girmenizi tavsiye ederim. Çünkü bunlara karşılık gelemezseniz bu ırklar da size problem çıkartabilir. Yine büyük ırklar içerisinde Bernese Mountain'lar yine önerilerimden bir tanesi. Bernese dağ köpeği de önerilerimden bir tanesi. Tek handikapı Bernese'lerin ömür sürelerinin genelleme içerisinde en düşük ırklardan bir tanesi olması. Biraz ömürleri kısa ama son derece uyumlu köpeklerdir. Onlar da egzersiz ve yürüyüşlerine dikkat ettiğiniz takdirde ev içerisinde bakılabilecek büyük ırklardandır. Yine birçok melez köpek ev içerisinde rahatlıkla bakılabilir. İhtiyaçlarını karşıladığınız sürece. Önemli olan nokta her köpek evin içerisinde bakılabilir. Köpek edinecek kişinin nasıl bir istek içerisinde olduğu, nasıl bir tavır içerisinde olduğu çok önemli. Örneğin aşırı titiz olan insanların mümkün olduğunca tüyü az dökülen köpekleri tercih etmesi gerekiyor. Bunun haricinde egzersiz ihtiyaçlarına karşılık gelemeyecek olanların düşük egzersiz isteyen köpekleri seçmesinde fayda var. Özellikle ev içerisinde kişinin tercihleri çok önemli ev içerisinde beslenecek köpeklerde. Aracı olmayan, arabası olmayan, transport problemi yaşama ihtimali olan kişilerin küçük ırk seçmesinde fayda var. Veyahut da büyük ırkların egzersizine söylediğim gibi ayıracak vakti yoksa, büyük ırkları transporte etmek küçük ırklardan çok daha zordur. Örneğin çok fazla şehir dışı seyahat ediyorsa ve köpeğini de yanında götürmeyi hedefleyen biri ise küçük ırk, özellikle 8 kilonun altında bir ırk edindiğiniz zaman uçakta kabin içerisinde rahatlıkla uçurabiliyorsunuz. Box'ı ile birlikte 8 kiloyu geçmediği takdirde. Bu tip kriterleri göz önüne almak gerekiyor ama yine üstüne basarak söylüyorum, her ırk ev içerisine mutlaka girmeli.
sahibiyle dirsek teması ve interaktif diyalog içerisinde olmayı her köpek hak eder. Çok büyük bir bahçeniz, çok güzel bir bahçeniz olsa da köpeğin konforu sahibidir. Yani sahibinin yanında ve dizinin dibinde olmayı ister her köpek.